Merhaba arkadaşlar. Bu videoda aldığımız backup işleminden geri dönüş nasıl yapacağız onu göreceğiz. Bazen production ortamlarımızda sanal makinelerimiz üzerinde problem yaşayabiliyoruz. Bir takım sorunlardan dolayı sanal makine erişilemez hale gelebiliyor. Farklı kurtarma senaryolarını tabii ki denememiz gerekiyor. İlk başta orijinal makineyi çalışabilir hale getirmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda ilk olarak akla backup'lar geliyor. Hemen backup'tan dönmeyi düşünüyoruz ama backup'tan dönmeden önce makinenin üzerinde yapabileceğimiz tüm kurtarma işlemlerini denemekte fayda var. Çünkü backup'tan dönmek biraz zahmetli olabiliyor. Özellikle de makinalarınızın boyutu büyükse ve performans gerektiren makinalarsa backup'tan dönme işlemi biraz sancılı olabiliyor. Diyelim ki VM ortamınızda makineniz arızalandı. Hiçbir şekilde makine çalışmıyor veyahut da makinenin OS'i yükleniyor ama içerisindeki servisler çalışmıyor. Veyahut da makineniz bir şekilde kriptolandı, ransomware yediniz. Böyle durumlarda backup bir can simidi oluyor. Şimdi böyle bir senaryo yaşadığımızı düşünüp backup'ımızı nasıl restore edebileceğimizi göreceğiz. Ben bu videoda instant recovery'yi anlatacağım. Daha sonraki videolarda da diğer backup yöntemlerinden bahsedeceğiz inşallah. Şimdi instant recovery ile bir backup'tan nasıl dönüldüğünü, ne gibi artıları ve eksileri olduğunu görelim. Kendi tecrübelerimi de ekleyerek size anlatmaya çalışayım. Win Backup arayüzündeyim. Buradan Backups kısmına gelip disklerimi seçiyorum. Yani backups'a da tıklayabilirsiniz, fark etmez. Burada görmüş olduğunuz gibi backup'ını aldığım ortamların bilgileri tutuluyor. Ben 005 test klasörü altında VM test makinamın backup'ına dönmek istiyorum. Farz ediyorum ki VM test makinama ulaşamıyorum. Şimdi sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir takım seçenekler çıkıyor. Önceki versiyonlarda bu kadar seçenekler çıkmıyordu. Bayağı zenginleştirildi. Biz burada hangi seçenekle ilerleyeceğiz? Gördüğünüz gibi burada recovery'ler var ama hangi recovery veyahut da hangi seçenek bize daha uygun? Şimdi bunu bilebilmek için öncelikle hepsinin ne işe yaradığını bilmek lazım. Özellikle şu instant recovery ve restore entire VM gibi başlıkların mahiyetini, içeriğini bilmemiz lazım. Hemen hızlıca değineyim ve instant recovery'den ilerleyeyim ben. Instant recovery adı üstünde instant ani demek. Ani bir kurtarma ihtiyacınız varsa bununla ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü öteki türlü restore entire dediğinizde sanal makineyi backup repository'nizden vCenter ortamınıza direkt atmaya çalışıyor. Bu da makinenizin boyutuna bağlı olarak bayağı uzun sürüyor. Siz ne kadar kesintiyi öngörebilirsiniz? Bu sizin ortamınıza bağlı. Örneğin ben başımdan geçen bir olayı anlatayım. Disk boyutu hayli büyük olan bir file server'da bir problem yaşadık. Makineyi restore etmemiz yaklaşık 2 günü bulacaktı. Restore entire dediğimizde 2 gün süre gösteriyordu Vim. Çünkü makinenin diski bayağı büyüktü. Ben ortamda 2 günlük bir kesintinin kabul edilemeyeceğini biliyordum. Bundan dolayı instant recovery ile makineyi açtım. Yavaş olsa da personeller kendi dosyalarına erişip kullanabiliyordu. Çünkü instant recovery'nin yavaş olmasının sebebi direkt makinenin diski backup ünitesinden çalışıyor. Yavaş da olsa personeller dosyalarına ulaşabildiği için ve kullanabildiği için ben orijinal VM üzerinde kurtarma işlemlerine devam ediyordum. O VM'i ayağa kaldırmaya çalışıyordum. Nitekim başarılı olduk. Peki nasıl ilerledik ondan sonra? Değişen dosyaları farkını bularak orijinal file server üzerine atarak ilerledik. Şimdi diğer yöntemlerden bahsedersek hızlıca. Instant Recovery ani bir sanal makine kurtarışı sağlıyor. Instant Disk Recovery yine acil bir disk kurtarabiliyoruz. Örneğin sanal makineyi değil de sanal makine üzerindeki D diskini kurtarmak istiyorum. E diskini kurtarmak istiyorum. Diski kurtarıp ortamınızda farklı bir sanala bağlayabiliyorsunuz. Restore Entire VM backup'tan kalıcı olarak kurtarma yapıyorsunuz. Bu uzun sürüyor. Bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Süreyi sizin kabul edilebilir olduğunu onaylamanız lazım. Restore Virtual Disk, bu da az önce bahsettiğim gibi Instant Disk gibi kalıcı olarak disk bazında kurtarma yapabiliyorsunuz. Restore VM Files'ta sanal makinenin kendi dosyalarını kurtarabiliyorsunuz. Örneğin NVRAM, VMX, VMXF gibi dosyalarını kurtarabiliyorsunuz. Restore Guest Files'ta backup noktasında Application Aware veya da Indexing'i açtığınızda dosya bazında buna ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Örneğin Active Directory'den bir obje, Exchange'den bir obje kurtarabiliyorsunuz. Ya da file server'dan bir dosyayı
kurtarabileceğiniz bir ekran açıyor size. Bunlar da cloud ortamlarından kurtarmak için arkadaşlar. Backup'ı taşıyabiliyoruz, kopyalayabiliyoruz. Backup'ın içeriğini sanal disk olarak dışarı aktarabiliyoruz. Backup'ı direkt dışarı aktarabiliyoruz. Farklı bir Veeam ortamına taşıyabilmek için ya da backup'ı işiniz bittiyse silebiliyorsunuz. Ben şimdi Instant Recovery ile ilerliyorum. Bu derste Instant'ı anlatacağız. Görmüş olduğunuz gibi kurtarılacak makinelerin listesi çıkıyor. Hemen en güncel olan noktaya gidiyor. Bir günden az bir restore point noktasından kurtarabilirim diyor. Pointleri buradan seçebiliyoruz. Örneğin siz hafta sonundan çıktınız. Hiç kimse size bir kesintiden, bir sorundan bahsetmedi. Hatanın cuma gecesi olduğunu farz edelim. Siz cumartesi ve pazar günü bir backup almışsınızdır. Ama siz burada işte döneceğiniz nokta, çalışabileceğiniz nokta olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bu yüzden son backup'lara dönmem benim için mantıklı olmayacaktır. Eğer hata cuma günü olduysa ve üzerine ben 2 backup aldıysam bu senaryoda. O yüzden hatanın olmadığı güne dönmem lazım. Bu nokta bu yüzden önemli. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de şu an öyle bir senaryo yok. Ben en güncel haline dönebilirim. Bu akşam almış olduğu backup'a dönebilirim. O yüzden en güncel backup'ı seçip OK diyorum. Zaten bu bunu otomatik olarak seçmişti. Next diyorum. Restore modunda bir takım seçenekler var. Orijinal lokasyonu bir kurtarma işlemiyle ilerlemek istediğimizde orijinal lokasyondaki sanal makineyi silip bunu orada açıyor. Bu seçenekle ilerlemenizi pek tavsiye etmiyorum. Özellikle kritik bir makineyi açıyorsanız ortamınızdan makine silinmesi uygun olmayacaktır. Silecekseniz bile bunu siz kendiniz belli bir süre sonra silmenizde fayda var. O yüzden ben her zaman Restore New Location ile ilerliyorum. Restore yapacağım hostumu, ortamımı kendim seçiyorum. Burada da Restore VM Text diye kurtarıldığına dair bir VM tagı ekleyeyim mi diye soruyor. Seçeneği seçebilirsiniz. Ortamızda eğer tagler varsa Restore diye buna tag eklettirebilirsiniz. Yoksa da ufak bir hata verip kapanıyor. Çok da problem değil. İkinci seçenekle ilerliyorum. Umarım farkını anlatabilmişimdir. Birinci seçenekte orijinal makinenizi silip backup'ı orada açıyor. İkinci seçenekte ise farklı bir makine olarak lokasyon belirtiyoruz. Farklı seçeneklerde ayarlar belirtip açıyoruz. Next diyorum. Destination'ımı seçmemi istiyor. Makinemin ismini değiştireceğim mi diye soruyor. İsimler çakışmaması için ben her zaman sonuna R koyuyorum. Restore olduğunu anlamam için. Siz başka bir isim verebilirsiniz. Hostumun hangi host üzerinde olduğunu seçmemi istiyor. Burada makinem host 2 üzerindeymiş backup alırken. Bu da o ayarları otomatik getirdi. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Burada vCenter'ı ya da cluster'ı seçtirmiyor. Direkt host'u seçmeniz gerekiyor. Host 2 kalabilir. Yine kaynakları göz önünde bulundurmanızda fayda var. Hangi folder'ın altına atayım diyor. Bunu değiştirmiyorum. Aynı folder'da olabilir. Resource pool'um zaten ortamda şu an kullanmıyorum. O yüzden bir seçenek seçmiyorum. Advanced sekmesinde de bir UID, BIOS UID oluşturabiliyorsunuz. Buna cancel diyorum. Bunu çok kullanmıyoruz. Next diyorum. Şimdi burada Redirect Write Cache diye bir seçeneğimiz var. Eğer ortamında bir data store varsa, SSD olarak kullanabileceğim bir alan varsa bunu seçebiliyorum. Gördüğünüz gibi bunu host üzerinde Loom1 olarak buldu. Data Store Cluster'ımdan da farklı bir noktaları seçebilirim. Şimdi bu bize ne sağlıyor? Instant Recovery'de backup'ımızı açtığımızda orijinal backup failini yani orijinal backup diskini sadece sat okunur yapıyor arkadaşlar. Yani benim yaptığım tüm işlemler okuma işlemleri repository noktasından okunarak makineyi çalıştırıyor. Ama eğer makinenin üzerine bir veri eklemeye devam edilecekse bunlar da write cache tarafında ayrı bir noktada tutuluyor. Cache folder'da tutuluyor. Siz Instant Recovery'de Stop Session deyip kapattığınızda kalıcı olarak kurtar haline çevirmediğinizde o değişiklikleriniz kayboluyor. Bu yüzden makinenin daha hızlı bir şekilde cache'leme yapabilmesi için sizin kullandığınız SSD alanı seçmenizde fayda var. Instant Recovery'de işte böyle bir dezavantaj var. Hızlı ani bir kurtarma işlemi başlattığımız için orijinal yedeklenmiş VM bilgilerini, VM disklerini production ortamına taşımıyor. Yani data store'larımız üzerine yani Loom'larımız üzerine taşımıyor. Direkt QNAP üzerinden açıyor. Bu da QNAP'ın performansına bağlı olarak değişiyor. Backup üniteleri de genellikle
uzun soluklu data tutmak için kullanıldığından dolayı onlarda performans beklemek pek mantıklı olmuyor. Bundan dolayı instant recovery yaparken bu tarz parametreleri de gözetmekte fayda var. Bir direct write cache'i seçmiyorum çünkü ortamda bir SSD olmadığı için pek fark etmeyecektir. Next diyorum. İsterseniz antivirüsle virüse karşı makineyi taratabiliyorsunuz. Zararlı yazılım bulunduğunda nasıl aksiyon alması gerektiğini burada söyleyebiliyorsunuz. Kurtarmayı tamamlayıp network card'ını disable edebiliyorsunuz. Yani ağa bağlamıyorsunuz makineyi. Burada kurtarma işlemini iptal edebiliyorsunuz. Bu seçenekte de bir virüs bulduğunda, bir malware bulduğunda kalan dosyaları da taramasını isteyebiliyorsunuz. Ben bu seçenekleri de seçmiyorum. Next diyorum. Ve buraya bir kurtarma sebebi yazabiliyorsunuz. Next diyorum. Şimdi burada bana bir summary, özet sunuyor. Ben her zaman makineleri kurtarırken network'ten izole ediyorum. Çünkü hali hazırda kurtaracağım makinem belki çalışıyor da olabilir. Ondan dolayı IP çakışmasını, veri karışmasını önlemek için ben network'e bağlamıyorum. Bağlamak istediğimde gidip vCenter tarafından kendim elimle manuel olarak bağlıyorum. Burada otomatik olarak network'e bağlanmasını istemiyorum. Ama makinemin açılmasını istiyorum. Şimdi bu seçenekle ilerleyip finish diyorum. Şimdi burada işlemler başlatılırken gördüğünüz gibi ESX node'a bağlandı. QNAP'dan restoring'i okeyledi. Şimdi burada vPower NFS diye bir teknoloji kullanıyor. Bu tarafa geldiğimizde vCenter tarafına gördüğünüz gibi buraya NAS bir data store açtı. Hemen şurada görelim. Gördüğünüz gibi burada bir data store bağlandı. Bu direkt Veeam Backup sunucusu bağlanmış buraya. Backup'ı açarken kullanacağı işlemler için burada data store olarak kendini bağlamış. Makineyi burada power on etmiş gözüküyor. Backup tarafına gelelim. Gördüğünüz gibi makine şu an çalışır halde. Yaklaşık 45 saniyede makine kurtarıldı. Burada waiting for user to start migration diye bir seçenek var. Kullanıcıdan migration bekleniyor diyor. Şimdi makineye gelmeden önce burada görmüş olduğunuz gibi instant recovery'nin yanında bir yazıyor. Bir de running'de bir yazıyor. Yani aktif olarak çalışan bir burada job var diyor. Job name'i VM test. Session tipi instant recovery. Şu anda çalışıyor diyor. Working. Buradan da zaten çalıştığını görebiliyoruz. Instant recovery job'ını burada en üstte bize gösteriyor. Şimdi makinamıza gelelim. Görmüş olduğunuz gibi VM test R makinesi burada. Makine açılmış. Network'ünü bağlamadığım için API IP almış. Doğrudur. Makinama login oldum. Evet, makine açıldı. Biraz yavaşlık söz konusu. Ama çok da yavaş değil. Çünkü ortamda o kadar I/O yapacak bir ortamımız yok. İş hacminin büyük olduğu ortamlarda IOPS değerleri de yükseldiği için böyle durumlarda yavaşlık daha izlenebilir oluyor. Şu an laboratuvar ortamımız olduğu için ortamımızda 1-2 tane sanal makine aktif. Bundan dolayı QNAP bu trafiği aslında kaldırabiliyor. Test yazıp kaydettim. Örneğin makinamda değişiklik yaptım. Şimdi Veeam tarafına gelip seçeneklerimi göreyim. Running olan job'a geliyorum, sağ tıklıyorum. Burada job'lar altında Stop Session diye bir seçenek var. Bunu bastığımız anda makineyi kapatıyor arkadaşlar. vCenter'dan da siliyor. Instant Recovery'e geldiğimde sağ tıklıyorum ya da sol üstte ribbon menüden yapabileceğiniz işlemleri görebiliyorsunuz tıkladığınızda. Bir takım seçenekler çıkıyor. Migrate to Production. Bu backup'ı production ortamına taşıyabiliyorum. Ya da VM konsolla bir remote konsol yaptığımız işlemi burada buna yaptırabiliyorum. Ya da Stop Publishing deyip durdurabiliyorum. Properties'e geldiğimde zaten burada yapmış olduğu işlemleri gösteriyor. Şimdi Migrate to Production diyelim. Bizi neler karşılıyor onu bir görelim. Bir de Instant Recovery olarak açtığımızda makinenizi vCenter'dan yönetmeye kalkışmayın arkadaşlar. Burada kapatıp açma işlemlerini yapmayın. Mümkün mertebe. Çünkü Veeam'in o zaman kafası karışabiliyor. Veyahut da kurtarma işlemi iptal olmuş oluyor. O sırada da üzerinde bir çalışma yaptıysanız eğer, örneğin biz TXT dosyası oluşturduk. Bu dosyaları kaybedebilirsiniz. Şimdi burada Destination'ı seçiyoruz. ESX Host 2'yi de kurtarsın. Doğru. VM folder altına gitsin. Bu data store'da da kurtarabilir. Pick Data Store dediğimizde özel olarak burada istediğiniz diski kalıcı olarak da kurtarabiliyorsunuz. Ben şu an onu seçmiyorum. Next diyorum. Burada proxy noktalarında bir değişiklik yapmıyorum. Otomatik olarak seçmesini istiyorum.
Bu da Storage vMotion'la alakalı bir seçenek arkadaşlar. Sanal makineyi yeniden konumlandırmak için vCenter'da otomatik yapmasını istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Bunu çok seçmeye gerek yok. Yani uygun olan noktaya taşıyacak Storage vMotion'la. Next diyorum. Geçici olarak Instant Recovery ile açtığımız backup'ımızda değişikliğimize nasıl davranacağını görelim. Bu seçenekte arkadaşlar anında kurtarmayla açtığımız makinenin kurtarılmasını, silinmesini istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Bir bu seçeneği seçip ilerleyelim. İsterseniz bu Instant Recovery makinesinin silinmesini de engelleyebilirsiniz. Ama silsin bakalım nasıl davrandığını görmüş olalım. Finish diyorum ve hangi adımlardan geçtiğini bir görelim. Böyle bir durumda sanal makinenin nasıl davranmış olduğunu görelim. Sanal makine hala çalışıyor. Network'üm takılı olmadığı için haliyle ping atmıyor. Network'ümü bağlamamıştım. Ama en azından makinenin donup donmadığını şu işlemlerden görebiliriz. Şu an yaptığı işlemi görelim. Relocate Virtual Machine diye bir işlem başlatmış. Virtual Machine dosyalarını kopyalıyor. Job'ın detaylarına gidebilirsek bakalım orada ne göreceğiz. Monitör diyorum. Task diyorum. Vim Backup makinesinden ESX Node üzerindeki Luna bir migrating yapıyor. %29'u tamamlanmış. Bu migrate işleminin taşınmasını size bekletmeyeceğim videoda. Kayıtta olmayacağım yani. Önemli değişikliklerde kayda girip size göstereceğim. Şimdilik kaydı durduruyorum. Evet, Quick Migration job'ı tamamlandı. Gördüğünüz gibi burada 2 saat 52 dakika sürmüş ve başarıyla tamamlandığını da burada görüyoruz. Success diyor. Burayı kapatıyorum. Son 24 saatte de yapılan işlemlerde Quick Migration ve VM Test'in Instant VM Recovery işlemleri başarıyla tamamlanmış. Zaten ilk Instant VM Recovery yapmıştık. Sonra Quick Migration deyip backup'ımızı kalıcı hale getirmiştik. Görmüş olduğunuz gibi burada yeni oluşturduğumuz backup'ı açtıktan sonra Instant Recovery işlemini yaptıktan sonra oluşturmuş olduğumuz dosyamız da burada. Yani değişikliğimiz üzerinde kalmış oldu bu makinenin. Quick Migration yapınca. Eğer Quick Migration değil de Stop Session yapsaydık bu sefer değişiklikler silinecekti. Backup en son alınmış halinde kalacaktı. Instant Recovery işlemi bu şekilde. Siz de ortamlarınızda ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazen hızlıca backup'a dönmek zorunda kalabiliyoruz. Anı kurtarmak, operasyonu devam ettirmek için. Siz de böyle senaryolarda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.